Daha önce LGBT derneklerinin iddialarını incelediğimiz ve bunların birçoğunun bilimle çelişkisini ortaya koyduğumuz pek çok propaganda bölümü hazırladık. Bu çevreler iddialarının bilimsel, iddialarına karşı gelenleri ise gerici olarak etiketlemek için ya var olan araştırmaları çarpıtmaktan ya da tamamen yanıltıcı iddialar ortaya atmaktan çekinmiyor. Bunlardan biri de eşcinselliğin hayvanlar arasında var olduğu, bu yüzden doğanın ve dolayısıyla insan doğasının bir parçası olduğu. Peki bu iddia doğru mu? Gerçek bilimsel çalışmalar ne diyor? Propagandanın yeni bölümünde inceledik. LGBT dernekleri kendilerini hukuksal ve sosyal hak arayışı misyonuyla tanımlıyor. Ancak yaptıkları pek çok faaliyet meseleyi hak arayışı aktivizmi çizgisinden çıkarıp bir propaganda çizgisine sokuyor. Bu durum da bir cevap hakkını beraberinde getiriyor. İçeriğin başında belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları cinsel eğilim dahil olmak üzere hiçbir ayrım gözetmeksizin yasalar karşısında eşittir. Burada tartışılan konu LGBT derneklerinin ve bu derneklerle ortak gündem yürüten uluslararası medyanın bilimi çarpıtmak uğruna yaptığı propaganda. Bu propagandalardan biri de hayvanlarda eşcinselliğin bir norm olduğu iddiası. Türkiye'de bu alanda makaleler yayınlayan bir sitede yer alan Eşcinsellik ve Evrim başlıklı makale bu ilişkinin hayvanlar arasında doğal bir fenomen olduğunu iddia ederken bir maymun türü olan Japon makaklarını örnek veriyor. İddiaya göre bu maymun türü üzerine yapılan incelemeler neticesinde erkeklerin dişiler dışında erkeklerle de yakınlık kurduğu gözlenmiş. Buradan varılan sonuçla da bu maymunların biseksüel olduğuna karar verilmiş. Peki bu işin arka planında ne var? Literatüre baktığımızda Lethbridge Üniversitesi'nden Paul Vasey'in Japon makakları üremesi üzerine bir araştırma yaptığını görüyoruz. Üstelik Vasey, makalenin yayınlandığı sitesinde bahsettiği gibi erkeklerin bol olduğu değil, tam tersine dişilerin bol olduğu bir gözlem ortamı kurmuş. 11 dişi makak maymununa karşılık sadece bir erkek. Çalışma neticesinde dişi maymunların çok azı diğer dişi maymunlara yakınlaşıyor ve onlara kur yapıyor. Ancak çalışma aynı zamanda bunun yalnızca üreme mevsiminde gerçekleştiğini ve yakınlaşmaların cinsel olmadığını da vurguluyor. Bunun dışında gözlemde yalnızca bir erkek maymun olmasına rağmen dişilerin yoğun ilgisi bu maymuna oluyor. Paul Vasey araştırmasında dişi maymunlar arasındaki yakınlaşmanın cinsel olarak nitelenmesinin yanlış olacağını belirtmesine rağmen verdiği röportajların bir kısmında bu ritüeli cinsel bir bağlamda sunmaya çalışıyor. Lethbridge Üniversitesi'nin dergisine verdiği röportajda böyle bir çalışma yapmasının sebebini şöyle açıklıyor. Ben de eşcinselim ve aynı cinsiyetten cinsellik en azından ilk bakışta evrimsel bir bakış açısıyla pek bir anlam ifade etmiyor. Bu beni eşcinselliğin evrimi üzerine literatür aramaya yöneltti. Bulduğum şey çok fazla spekülasyondu ama neredeyse hiç veri yoktu. Herkesin konu hakkında bir fikri varmış gibi görünüyordu ancak kimse hipotez testi işine girmek istemedi. Aslında bu sözler durumu özetleyen nokta oluyor. Vasey'in cinsel yönelimi objektifliğine gölge düşüren bir etken olarak ortada duruyor. Bununla birlikte literatürde böyle bir bilimsel çalışmanın olmadığını doğruluyor. Kendi çalışması da her türlü zorlama yoruma rağmen ortaya gerçek bir veri koymuyor. Site eşcinselliğe evrimsel kökler bularak bilimsel zemin çizdiğini iddia ederken aslında en temel bilimsel araştırmaları bir kenara bırakıyor. Kimsenin de yapılan bilimsel çalışmalar sözü üzerine meselenin aslını araştırmayacağını düşünüyor. Yine aynı gündemde ortaya atılan iddialardan biri de Kaliforniya Barbara Adası'nda bulunan martılarla ilgili. Yine internette yer alan bilgilere göre bu konuda bir bilimsel inceleme yapılmış ve dişi martılar erkeklerin yetersizliği veya sayıca azlığına tepki olarak erkeklerle çiftleşmelerine rağmen yavrularını dişilerle büyütüyor ve bu süreçte hemcinsleriyle cinsel yakınlaşmaya benzer davranışlar gösteriyor. Yani erkek martılardan üremelerine rağmen eş seçimlerini dişi martılardan yapıyorlar yorumuna ulaşılıyor. Peki işin aslı ne? Aslında çok basit ve temel bir davranış, sürü psikolojisi. Santa Barbara adasındaki batı martıları kolonisinde her 5 dişi için sadece 3 erkek var. Bu kuşlar fiziksel olarak doğal çiftler oluşturma olanağından yoksun olduklarından dişilerin yaklaşık %10'u erkeklerle çiftleştikten sonra yavruların bakımını üstlenmek için diğer dişilerle ortaklıklar kuruyor. Biri kendilerine yiyecek bulurken diğeri yumurtaları kuluçkaya yatırıyor ve civcivleri koruyor. Bu çok basit bir iş bölümüyken insanlar arasında bile bebek bakımı söz konusu olduğunda örneğine rastlamak mümkünken LGBT çevreleri tarafından ısrarla eşcinsel birliktelik olarak niteleniyor. Bunlar dışında hayvanlar arasında türe özgü olmayan hemcins yaklaşımları da mevcut. Bunların bir kısmı yine malum çevreler tarafından cinsel olarak nitelense de yalnızca sürü içi üstünlük mücadelesinden kaynaklı cinselliği çağrıştıran davranışlar. Bir kısmı da hayvan istismarı neticesinde öğrenilmiş davranışlar. Köpeğine et içerikli mama vermeyip benim köpeğim vegan diyen insanların olduğu bir dünyada benim köpeğim eşcinsel demeyi de havalı bulan hayvan istismarcıları mevcut. Bu çevrelerin bilimsel gerçeklerle ilgili yaptığı manipülasyonlar yalnızca
hayvanlarla ilgili çalışmaları manipüle etmekle sınırlı değil. Benzeri bir örneği kendisini kadın olarak tanımlayan erkek sporcuların kadınlar kategorisine yarışmasında da görüyoruz. Yine aynı çevreler kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıkları yok sayıyor. Kendisini kadın olarak tanımladığı için kadın kategorisinde dövüşlere katılan Fallon Fox bu isimlerden. Fox, kadın dövüşçü Tamika Brands'in kafasında kırık ve beyin sarsıntısıyla hastaneye gönderdi. Brands aldığı yaralar neticesinde 7 cerrahi ameliyat geçirdi. 20 yıl önce bir adam bir kadına bu kadar sert vursa, onu hastaneye gönderse hapiste olurdu. Şimdi ise tamamen kişisel beyanla bu durum iki hemcinsin adil müsabakası olarak görülüyor. Şaka gibi ama gerçek. Erkek-kadın farklılıklarının bu inkarı erkeklerin ve kadınların erkek ya da kadın olarak doğmadıklarına dair şaşırtıcı bir inanca da yol açtı. Cinsiyetle özdeşleşmenin artık bir seçim olduğu fikri bazılarına aydınlanmış gelebilir. Ancak aslında bu hayatın temel gerçeklerinden birine karşı çok bilimsel olmayan bir görüş. Erkekler ve kadınlar doğal olarak farklıdır. Beyinleri farklı, hormonları farklı, kromozomları farklı ve tabii ki bedenleri farklı. Toplumsal cinsiyet çalışmaları bölümlerinden gelen hiçbir hakemli makale bunu değiştiremez. Ancak bu LGBT çevreleri tarafından görmezden gelinmeye devam ediliyor. Tabii popüler kültürde bu görüşü besleyen bir unsur oluyor. LGBT yanlısı uluslararası ana akım medyanın oluşturduğu mahalle baskısı kendiliğinden bir sansür doğuruyor. Hastaneye kaldırıldıktan sonra bile Tamika Brands, kadın olduğunu söyleyen bir erkeğe karşı nasıl bu kadar yenildiğini sorduklarında erkek doğup doğmadığı için mi bu konuda cevap veremem çünkü ben doktor değilim dedi. Kansas City Üniversitesi'nde çocuk doktoru ve doçent olan Dr. Timothy Roberts ve meslektaşları tarafından 2020 yılında yayınlanan bir araştırma, erkek olarak dünyaya gelmiş birinin testosteron hormonu baskılansa bile ergenlik sürecindeki kas kütle artışı sebebiyle kadınlardan %12 daha hızlı koştuğunu ortaya koydu. Spor bilimcisi Tommy Lundberg tarafından yürütülen bir başka araştırmada aynı şekilde erkek olarak dünyaya gelen kişilerin hormonal müdahaleye uğrasalar bile güç seviyelerini önemli ölçüde koruduklarını ispatladı. Bunun gibi daha pek çok bilimsel çalışma erkeklerin kadınlara göre güç üstünlüğü olduğunu ortaya koyarken aksini söyleyen hiçbir araştırma yok. Bu durumu adaletsizlik olarak görmeyenler bu güç farkının ortalama kadın baz alınarak hesaplandığını ancak sporcu kadınları geçmek için yeterli olmadığını söylese de bu laf kalabalığından başka bir şey değil. Günümüz LGBT aktivizmi bilimi kendisine bir kalkan olarak kullanıyor. Burada da cinsiyetler arasındaki farklılıkların silikleşmesi ve canlı doğasına yönelik iddialar öne çıkıyor. Altını dolduramadıkları bu iddialarla her geçen gün yeni bir anormalliği normalleştiriyor. Peki aynı bakış açısıyla ilerleyerek normalleştireceğimiz bir sonraki şey ne olacak? Bir şey hayvanlar arasında doğal olsa bile insanlar arasında da doğal karşılanabilecek mi? Hayvanların arasında ensest, yamyamlık, cinayet, bebek öldürme ve hırsızlık da son derece yaygın davranışlar. Bu fenomenlerin hayvanlar alemindeki varlıklarına dayanarak toplumumuzda da kabul edilmesini savunmayı düşünen var mı? Ben Murat Soydan, izlediğiniz için teşekkür ederim.